Merhabalar, Yemek Adası YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde biftek pişireceğiz. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle biftekleri geniş bir tepsinin içine aldım. Üzerine 3-4 diş sarımsak, yarım çay bardağı süt, 4-5 yemek kaşığı kadar da süt ekleyerek bu şekilde bekleteceğim. Mümkünse 2 saat bu şekilde bekletelim. Veya akşamdan da hazırlayıp ertesi günde pişirebilirsiniz. Bu şekilde daha güzel yumuşak bir yemek olacaktır. Pişirmeden önce dolaptan çıkaralım, oda ısısında bekletelim. Daha sonra pişirme işlemine geçebiliriz. Izgara tavamızı iyice yağlayalım ve çok iyi ısınmasını bekleyelim. Etler de oda ısısında bekletildi. Eğer soğuk haldeyken etler sıcak tavaya bırakırsanız etler sertleşir. O yüzden mutlaka oda ısısında bekletmek gerekiyor. Şimdi etimizi yerleştirebiliriz. İki yüzünü de güzelce mühürleyelim. Et tavadan kolay ayrılıyorsa çevirebiliriz. Pişmiş demektir. Şimdi yönünü değiştirelim. 5 dakikada bu şekilde pişirelim. Diğer yüzünü çevirdim. Diğer yüzünü de aynı şekilde mühürlüyorum. Diğer etleri de aynı şekilde pişirdikten sonra gösterdiğim şekilde dilimleyelim etleri. Bu şekilde de gayet pişmiş. Dilerseniz bu şekilde de yanına bol bir salatayla tüketebilirsiniz. Ben fajita yapacağım. Tavaya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. İyice ısınmasını bekliyorum. Daha sonra dilimlemiş olduğum etleri tavaya bırakıyorum. Bu şekilde 5 dakika kadar çeviriyorum. Üzerine tuz, kekik ekleyebilirsiniz. Ben şimdi tuzunu ekliyorum. Yeteri miktarda 1 çay kaşığı kadar. Biraz da kekik ekledim. Üzerine 2 adet kapya biber, 2 adet de yeşil biber jülyen şeklinde doğranmış. Onları ekledim. Beraber pişiriyorum hepsini. Biberler yumuşayana kadar pişirelim. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar soya sosu ekledim. Karıştırıyorum. Biberler de gayet güzel pişmiş. Rengini, diriliğini çok fazla yitirmeden. Artık ocaktan alabiliriz. Ama üzerine dilerseniz biraz da böyle ince doğranmış maydanoz ekleyerek servis yapabilirsiniz. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Evet, biberler çok güzel yumuşadı. Renklerinin böyle canlı kalması gerekiyor. Sebzelerinin bakıyorum gayet güzel pişmiş, yumuşacık olmuş. Maydanoz isteğe bağlı. Seviyorsanız üzerine maydanoz serpiştirebilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.